Traction kontrol, bırakması en zor ama ödülde en büyük olan yardımdır. Uzmanlaşması uzun sürse de alıştığınızda gerçek bir Formula 1 pilotu gibi hissetmenizi sağlar. Eğer spin atıyor ve sürmekte zorlanıyorsanız yardım edebilirim. Ben Arkın ve bugün size Formula 1 2020'de nasıl traction kontrol kapalı süreceğinizi göstereceğim. Önce traction kontrolü nasıl çalıştığından bahsedeceğim. Sonrasında neden kapatmak isteyeceğinizi konuşacağız ve öğrenmeniz gereken teknikleri anlatacağım. Herhangi bir sorunuz olursa Discord sunucumu açıklamada bıraktım. Haydi videoya geçelim. Traction kontrol, gerçek hayattaki formula yarışlarında yasaklanan ve oyunlarda gaza bastığınızda otomatik çalışan tekerlerin kaymasını ve kontrol kaybetmenizi engelleyen bir sistemdir. Siz gaza basarken traction kontrol, arka tekerlerinizin ne kadar hızlı döndüğüne bakar ve kontrolünüzü kaybedeceğinize inandığında arka tekerleri verilen gücü keserek sizi güvende tutar. Çoğu yarış oyununda traction kontrolün etkisi çok güçlüdür ve kontrolde olduğunuza inansanız bile bazen sizi yavaşlatabilir. Traction kontrol kapalıyken sürmeyi öğrenmek zordur. Ama araç üzerine verdiğiniz kuvveti her zaman kontrol etmenizi sağlar. Ne kadar güç verebilirseniz o kadar hızlı gidersiniz. Tecrübeli sürücüler için bir avantajı da aracın bazı durumlarda kayması belki virajlarda işinizi kolaylaştırabilir. Aracı kaydırırken hız kaybetmemeyi öğrenmeniz traction kontrol açık oyunculara karşı viraj çıkışlarında ciddi bir avantaj sağlar. Daha önce hiç traction kontrol kapamadıysanız önce medium'a düşürmenizi ardından kendinizi hazır hissettiğinizde komple kapatmanızı öneririm. İlk ve en önemli şey gaza ne kadar basmanız gerektiği. Bir virajı geçtikten sonraki düzlükte süre kaybetmemek için çabucak hızlanmak istersiniz. Bunu erken yapmak arka tekerlere çok güç verip yeterli yol tutuşunu sağlamayıp spin atmanıza neden olabilir. İşte bu yüzden gazı seviyeli bir şekilde arttırmanız lazım. Yavaşça arka tekerlere daha çok güç vermek onlara fazla gelmeden yol tutuşunu size sunduğu en yüksek hızı almanızı sağlar. Eğer ki arkanızın kaydığını hissederseniz kontrol geri kazanana kadar gazı bırakmalısınız. Tüm virajlar farklıdır ve yüksek hızlı virajlarda aracın downforce'u tekerlerin yere basmasını arttırıp fazladan tutuş sağlar. Bu şansa yavaş virajlarda sahip değiliz. Bu yüzden özellikle hairpin virajlarda ekstra dikkatli olmamız lazım. Gaz kontrolü yağmurda sürerken çok daha önemli. Neyse ki bunun da yolları var. Örneğin short shifting. Eğer manuel oynuyorsanız ve traction kontrolü kapattıysanız short shifting işinize çok yarayacaktır. Normalde vites arttırırken direksiyondaki ışıkların yanmasını bekleriz. Ancak short shifting yaparken ise Işıklardan önce vites arttırırız. Bu sayede arka tekerlere giden gücü azaltarak gaza daha çok basmamıza olanak sağlarız. Aslında short shifting manuel bir traction kontroldür. Bir sisteme güvenmek yerine kendi kontrolünüzü sağlamanıza yarıyor. İyi bir gaz kontrolü short shifting ile çoğu durumdan kendinizi kurtarabilirsiniz. Hala kontrolü sağlamakta zorluk çekiyorsanız bunun içinde birkaç şey var. Arka tekerlere verilen gücü ayarlamak size güven ve kontrol sağlar. Fuel mix motorun size sağladığı gücü ayarlamanıza yarıyor. Reach ayarlar yarışta en yüksek ayar olup sizin daha hızlı gitmenizi sağlarken standart ya da lean'i almanız zor viraj çıkışlarında hızlanmanızı arttırır. Frenlemeden önce düşürüp düzlüklerde tekrar arttırmayı deneyin. ERS Overtake tuşu size kullandığınızda büyük bir güç kazandırır. Düzlükte bir araç kovalarken çok yararlı olup yavaş virajlarda kullanılması tehlikeli olabilir. Viraj çıkışına kadar kapalı olduğundan emin olun ve çıkışta ekstra hız için tekrar çalıştırın. Diferansiyel ayarı arka tekerlerin birbirine bağlı olarak dönme hızını ayarlar. Eğer bu ayar yüksekse virajda içteki teker daha hızlı döner. Viraja girerken bu ayarı düşürün ve tam kontrolü sağladığınızda tekrar arttırın. Bu sizin virajları almanızı ve araç üstündeki kontrolünüzü ciddi miktarda arttıracaktır. Bazen araç ayarları ve sürüş teknikleri yeterli olmaz. Bu durumda gaz ayarlarını da daha pürüzsüz hale getirebiliriz. Bunun için ayarlarda kalibrasyon yerine gidip gaz doğrusallığı ayarını arttırabilirsiniz. Ne kadar düşük olursa o kadar rahat bir şekilde hafif gaz verebilirsiniz. Ben kendim için optimum ayarı 30 olarak buldum. Gaz içinde, fren içinde. Bunu siz kendiniz de deneyerek kendi ayarınızı bulabilirsiniz. Temel ayar seti çoğu tuşu kolay erişebilir olarak ayarlasa da siz rahat olacağınız tuşlara benzin ve diferansiyel ayarlarını atayabilirsiniz. Bu sayede zor virajlarda menü ile uğraşmanıza gerek kalmaz. Bununla birlikte ve öncesinde anlattığım tekniklerle traction kontrol kapalı bir şekilde rahatlıkla sürebiliyorum. Ve eminim ki siz de bu videodan sonra rahat bir şekilde süreceksiniz. Bu video size yardımcı olduysa ve daha fazla bunun gibi video görmek istiyorsanız yorumlarda belirtip abone olarak yeni rehberlere anında ulaşabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa Discord sunucumdan bana sorabilirsiniz. Yarışlarda başarılar, hoşça kalın.